Nisan ayının soğuk, rüzgarlı bir günü saat tam 13'ü vuruyor. Çürük lahana ve eski hasır kokan karanlık bir apartman boşluğunda duvardaki küçük bir girintiye sığınan bir adam var. Teleekranın görüş açısından zar zor sıyrılmış durumda, elinde eski bir antika dükkanından aldığı sararmış bir defter ve bir kalem tutuyor. Ölüm cezasını göze alarak o yasaklı cümleyi kağıda döküyor. Kahrolsun büyük birader. George Orwell'in 1949 yılında yayımlanan 1984 adlı romanının bu açılış sahnesi distopik bir kurgudan çok daha fazlası. Tam olarak totaliter aklın bireyin hafızasını ve dilini adım adım nasıl yok ettiğinin kusursuz bir anatomisi bu. O karanlık apartman boşluğundaki adam Winston Smith. 39 yaşında, sağ ayak bileğinde sürekli kanayan bir varis ülseriyle hayata tutunmaya çalışıyor. Okyanusya süper devletinin başkenti sayılan Uçuş Pisti 1'de, eski adıyla Londra'da sıradan bir vatandaş. Bir savaş halinde. Dünya bu üç büyük gücün acımasız tahakkümü altında bölünmüş durumda. Orwell'in zihnindeki bu küresel bölünme aslında 1943 Tahran Konferansı'nın doğrudan bir yansıması. Stalin, Churchill ve Roosevelt'in dünya haritasını bir masa üzerine serip o etki alanlarını çizdikleri an Orwell'de derin bir kırılma yaratıyor. Kapalı kapılar ardında sınırların nasıl soğukkanlılıkla yeniden çizildiğini görüyor orada. Devletlerin kendi iç istikrarlarını korumak için dışarıda sürekli bir düşman figürüne, düşük yoğunluklu bir savaş durumuna ihtiyaç duyacakları gerçeğiyle yüzleşiyor. Sürekli savaş halinin toplumu nasıl şekillendirdiğine baktığımızda, iktidarın sadece bugünü değil, geçmişi de kontrol etme saplantısını görüyoruz. Bu geçmişin yeniden yazılması meselesinde aklıma hep şu analoji gelir. Geçmiş, üzerinde yürüdüğün bir köprü gibidir. Biri arkandan gelip geçtiğin tahtaları tek tek sökerse, yerine yenilerini çakarsa, nereden geldiğini nasıl kanıtlayacaksın? Kanıtlayamazsın. Winston'ın çalıştığı kurum tam olarak bunu yapıyor. Her gün dünün gazetelerini, eski istatistikleri, bugünün devlet söylemine uyarlıyorlar. İktidar dış dünyayı devasa bir gözetim ağıyla tamamen kontrol altında tutuyor. Ama asıl savaş insanın zihninin içinde veriliyor. Bu yüzden parti devrimin yönünü binalardan ya da sokaklardan ziyade doğrudan düşüncenin kendisine çevirmiş durumda. Düşünceyi kontrol etme çabasının o fiziksel mimarisi, Okyanusya'nın devasa bakanlık binalarında vücut buluyor. İsimleriyle tamamen çelişen 300 metre yüksekliğinde 4 korkunç piramit düşün. Barış Bakanlığı sadece savaşı yönetiyor, Sevgi Bakanlığı ışıkların hiç sönmediği penceresiz bir işkence merkezi, Bolluk Bakanlığı bilinçli olarak kıtlık yaratıp sadece karneleri dağıtıyor, Hakikat Bakanlığı ise tarihi çarpıtıp yalan üretiyor. Orwell bu klostrofobik mimariyi kurgularken, İkinci Dünya Savaşı sırasında Londra Üniversitesi'nin Enformasyon Bakanlığı olarak kullanılan binasından ilham alıyor. İsimlerin kendi içindeki bu bilinçli çelişkisi, partinin en büyük zihinsel silahlarından biri olan yeni söylemin de temelini oluşturuyor. Yeni söylemin işleyişi, dilin doğasına tamamen aykırı bir mühendislik barındırıyor. Normalde bir dil medeniyet geliştikçe yeni kavramları kapsamak üzere kelime dağarcığını zenginleştirir. Yeni söylemde amaç kelime sayısını arttırmak değil, her geçen gün kesip biçerek azaltmak. Sözcükler ortadan kalktıkça insanın ifade alanı daralıyor. Kötü kelimesini tamamen dilden siliyorlar mesela. Onun yerine iyi değil kullanılıyor. Bir şeyi daha güçlü ifade etmek istersen de artı iyi demek zorundasın. Veya çifte artı iyi. Bak, özgürlük kelimesi hala sözlükte duruyor aslında. Siyasi veya entelektüel bir anlam taşımıyor sadece. Bu tarlada yabani otlardan eser yok derken o fiziksel yokluğu belirtmek için kullanabiliyorsun. Dil mühendisliğinin tarihi arka planına inersek, 1930'larda Charles K. Ogden'in geliştirdiği 850 kelimelik Basic English projesi karşımıza çıkıyor. Ogden'ın masum amacı uluslararası iletişimi basitleştirmekti. Orwell, dili basitleştirmenin ve kelimeleri budamanın aynı zamanda soyut düşünceyi ortadan kaldırmak anlamına geldiğini fark ediyor. Diğer yandan Gestapo, Komintern veya Politbüro gibi Nazi ve Sovyet kısaltma alışkanlıkları yeni söylemin ritmini belirliyor. Sevgi Bakanlığı yerine Minilu,
Hakikat Bakanlığı yerine Minitru dendiğinde bu kısaltmalar kelimeleri iyice mekanikleştiriyor. Söyleyen kişi cümlenin ideolojik ağırlığını düşünmeden otomatik olarak konuşmaya başlıyor. Ses telleri çalışıyor ama beyin devreden çıkıyor. Kelimeler azaldıkça insanın zihinsel hareket alanı da daralıyor doğal olarak. Devlete karşı gelme fikri, yani o düşünce suçu kelimelere dökülemediği için bir süre sonra tam anlamıyla düşünülemez hale geliyor. Kelimeler yoksa isyan da formüle edilemez. Dili küçültmek, zihnin etrafındaki parmaklıkları daraltmak demek. Okyanusya'da bu zihinsel hapsin en korkutucu boyutu partinin 3 ana sloganında kristalleşiyor. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, cehalet güçtür. Burada çifte düşün adı verilen mekanizma devreye giriyor. İki zıt fikri aynı anda zihinde tutup ikisine de bütün kalbinle inanma zorunluluğu bu. Bir insan bildiği nesnel bir gerçeği kendi zihninde nasıl bu kadar kusursuz bir şekilde inkar edebilir? Çifte düşün sadece felsefi bir safsata veya siyasi bir baskı aracı değil aslında. İnsan beyninin evrimsel derinliklerinde yatan amigdala temelli bir hayatta kalma mekanizmasının devlet eliyle silahlaştırılmış hali. Travma ve korku hafızası üzerine yapılan psikolojik araştırmalar, zihnin olağanüstü durumlardaki o tepkisini ortaya koyuyor. Vahşi bir hayvanın saldırısına uğrayan erken dönem insanlarını göz önüne getirelim. Hayatta kalıp kaçabilmek için o an hissettiği acıyı ve dehşeti bir anlığına bastırmak zorundadır bedeni. Amigdala travmatik anıyı kaydederken noradrenerjik bir blokaj yaratarak acıyı bilinç dışına iter. Neyi kastediyoruz? Beynimiz o vahşi anın dehşetinden kaçmak için kelimenin tam anlamıyla kendi kendini mi uyuşturuyor? Sistemin işleyişi tam da buna dayanıyor. Korku eşiği aşıldığında beyin, bedenin işlevsel kalabilmesi için stres hormonlarını düzenleyerek algıyı daraltır. Sadece hayatta kalmaya odaklanırsın. Acının tam boyutu daha sonra güvenlik sağlandığında bilince çarpar. Okyanusya vatandaşları da hayatlarının her saniyesini düşünce polisinin, işkencenin ve ölümün kesintisiz gölgesinde geçiriyorlar. Onlar için o güvenlik anı asla gelmiyor işte. Hayatta kalmak için kendi algılarını, mantıklarını ve nesnel gerçekliği bastırıp bilerek kendi bilinçlerini kör ediyorlar. Fransız felsefeci Jean-Paul Sartre'ın kötü niyet, orijinal adıyla mauvaise foi kavramı bu durumu aydınlatır. Bireyin sorumluluğun ağırlığından kaçmak için kendini aldatma eğilimidir bu. Okyanusya'da kendini aldatma, devletin baskısıyla her gün yüzlerce kez pratik edilen refleksif bir hayatta kalma aracına dönüşüyor. İnsan zihni sürekli bir inkar ve korku haliyle bir süre hayatta kalabilir ama böylesine muazzam bir baskı er ya da geç bir çatlak bulur. Bu yüzden Winston, etrafını saran duygusuzluğun ortasında Julia adında genç bir kadınla yasak bir aşka sürükleniyor. Julia ile olan ilişkisi sıradan fiziksel bir arzu meselesi değil, baştan aşağı siyasi bir başkaldırı. Partinin cinselliği sadece devlete yeni üyeler üretmek için yapılan mekanik bir göreve indirgediği bir dünyada, kendi bedeni üzerinde hak iddia etmek en yıkıcı devrimci eylem haline geliyor. Winston ve Julia, bu gizli aşkın kıvılcımıyla düzene gizlice muhalif olduğunu düşündükleri iç parti üyesi O'Brien'a güveniyorlar. O'Brien, onlara sahte bir direniş örgütü olan kardeşlikten bahsediyor. Onları yavaşça içine çekiyor. Sonunda bu umut dolu güven düşünce polisi tarafından kuşatılmalarıyla sonuçlanıyor. İhanetin o soğuk kalbine, ışıkların hiç sönmediği penceresiz sevgi bakanlığına getiriliyorlar. Romanın bu klostrofobik kabusa dönüşen son bölümü yazarın kendi hayatındaki şiddetli kırılmalara dayanıyor aslında. Orwell, İspanya İç Savaşı'nda faşistlere karşı siperlerde savaşırken boynundan vuruluyor. O dönemde Sovyet destekli komünist güçlerin diğer sol gruplara ihanet edip onları acımasızca tasfiye etmesine bizzat tanık oluyor. 1936 ile 38 yılları arasında Stalin'in Büyük Temizlik Hareketi'nde 600 bin insanın uydurma suçlamalarla infaz edilmesi gerçeği var. Devrimin nasıl kendi çocuklarını yediğine dair düşünceleri böyle şekilleniyor. Kitabın yazılış süreci de başlı başına bir fiziksel çöküş ve aciliyet hikayesi. Orwell, İskoçya'nın dondurucu rüzgarlarla dövülen ıssız Jura adasında veremden ölmek üzereyken yazıyor bu satırları.
Kendi bedeni günden güne erirken Okyanusya'nın o yıkık dökük, çürüyen yapılarını tuğla tuğla inşa ediyor zihninde. İkinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere'sinin enkazından, karne günlerinden ve bitmek bilmeyen yokluktan ilham alarak yapıyor bunu. O çaresizlik hissi yazarın ciğerlerindeki kanamadan satırlara sızıyor adeta. Winston, Sevgi Bakanlığı'nda O'Brien'in akıl almaz işkencelerinden geçerken iktidarın doğasına dair sarsıcı bir diyalog yaşanıyor. İktidarın nihai amacı nedir? Winston, bedeni paramparça olsa da başlangıçta partinin insanların iyiliği için o meşhur ütopyaya ulaşmak amacıyla gücü elinde tuttuğuna inanmaya çalışıyor. İnsan doğasının zayıflığından dolayı bu sert önlemlerin alındığını varsayıyor. O'Brien ise şu dondurucu açıklamayı yapıyor orada. İktidar bir araç değil, amaçtır. Diktatörlük kurmak için devrim yapılmaz. Devrim yapmak için diktatörlük kurulur. Zulmün amacı zulümdür. İşkencenin amacı işkencedir. Geleceğin neye benzeyeceğini görmek istiyorsan, bir insan yüzüne sonsuza dek basıp duran bir çizme hayal et. İdeolojilerin arkasındaki o süslü kurtuluş vaatleri maskesi bir anda düşüyor. Geriye sadece saf, açıklama gereği duymayan bir tahakküm arzusu kalıyor. Tahakkümün insan ruhunu tamamen ezdiği o zirve noktası, Sevgi Bakanlığı'nın derinliklerindeki Oda 101. Orwell bu odayı kurgularken BBC'de çalıştığı yıllarda katlanmak zorunda kaldığı o boğucu propaganda stratejilerinin tartışıldığı penceresiz toplantı odasından ilham alıyor. Edebiyat tarihindeki en korkutucu mekanlardan birinin sıkıcı bir bürokratik ofis odasından doğması sahiden çarpıcı. Oda 101, fiziksel acının bittiği ve insanın dünyada en çok korktuğu o spesifik kabusla yüzleştirildiği yer. Winston'ın çocukluğundan beri taşıdığı en büyük fobisi fareler. Yüzüne içinde aç farelerin olduğu bir kafes yaklaştırıldığında zihni ve ruhu amansız bir dehşetle paramparça oluyor. O kafes yüzüne 1 santim daha yaklaştığında kurtuluş için tek bir yol görüyor ve tüm insanlığını bir kenara bırakarak çığlık atıyor. Bunu Julia'ya yapın, bana değil, Julia'ya. Söylediği bu cümle sadece bir itiraf ya da kaçış anı değil, insanın onurunun, kendi kimliğinin ve sevgisinin ölümcül bir korku karşısında nasıl tamamen ufalanıp yok olduğunun dehşet verici kanıtı. Winston artık o odaya giren adam olmaktan çıkıyor. Kendi elleriyle kendi ruhunu parçalıyor ve teslim ediyor. O'Brien'in işkenceleri sonucunda sadece sisteme boyun eğmekle kalmıyor Winston. Romanın o çarpıcı ve karanlık sonunda büyük biraderi sevmeyi öğreniyor. Kendi benliğini tamamen silip sistemin pasif bir parçası haline geliyor. Zihinsel direnişin bedensel acı karşısında nasıl geri dönülemez şekilde iflas ettiği acımasızca sergileniyor burada. Bu karamsar finalin ardından kitabın yayımlanmasıyla birlikte edebiyat ve felsefe dünyasında başlayan çok temel bir tartışma var. Orwell'in Eton Koleji'nden eski Fransızca öğretmeni Aldous Huxley, bu kitabı okuduktan sonra eski öğrencisine uzun bir mektup yazıyor. Huxley, kendi romanı Cesur Yeni Dünya'daki vizyonun insanlığın geleceği için daha olası bir felaket senaryosu olduğunu savunuyor o mektupta. Huxley'nin distopyasında iktidar insanları kırbaçla, acıyla, korkuyla ve sürekli bir gözetimle kontrol etmiyor. Toplumu haz, sonsuz tüketim ve uyuşturucuyla yönetiyor. İnsanlar o sahte mutluluğu ve köleliklerini o kadar çok seviyorlar ki, isyan etmeyi, sorgulamayı akıllarından bile geçirmiyorlar. Huxley, gücü sürekli olarak şiddet ve acı üzerinden kanıtlamaya çalışmanın uzun vadede verimsiz ve yorucu bir diktatörlük biçimi olacağına inanıyordu. Toplumu uyuşturarak, onları zevk ve eğlence bombardımanına tutarak yönetmek, devasal asker ve polis ordularıyla yönetmekten çok daha pürüzsüz ve kalıcıydı ona göre. Orwell ise gücün tahakkümünü hissettirebilmek için bilinçli bir acı üretimine ihtiyaç duyduğuna inanıyordu. Bugünün dünyasına baktığımızda kimin haklı çıktığı meselesi karmaşık bir senteze dönüşüyor açıkçası. Modern teknolojik devletler bu iki farklı vizyonu ustalıkla birleştirmiş durumda farkındaysan. Bir yanda her adımımızı, her aramamızı, biyometrik verilerimizi kalp atışlarımıza kadar kaydeden devasa bir gözetim mekanizması işliyor. Okyanusya'nın teleekranlarını anımsatıyor bu ağ.
Diğer yandaysa dikkatimizi dağıtan, bizi sonsuz bir kaydırma eylemine hapseden algoritmaların sunduğu geçici bir haz ve tüketim döngüsü var. Modern dünya hem korkutan, kurallar koyan bir gözetmen figürüne hem de sürekli eğlence sunan, düşünmemizi engelleyen uyuşturucu bir haz figürüne aynı anda sahip. Okyanusya'nın zorla duvarları astığı tele ekranlar, bugün kendi ceplerimizde taşıdığımız cihazlara dönüştü. İşin en çarpıcı tarafı, bu ekranları satın almak için kendi rızamızla para ödüyoruz, onları şarj ediyoruz ve gece uyurken bile yanımızdan ayırmıyoruz. Günümüzde sıkça duyduğumuz alternatif gerçeklikler veya hakikat sonrası dönem gibi kavramlar, yeni söylemin ve çifte düşünün çok daha rafine edilmiş modern versiyonlarından başka bir şey değil aslında. Sadece çoplarla veya işkence odalarıyla değil, devasa bir bilgi kirliliği, sahte haber üretimi ve aralıksız bir eğlence sahanağıyla şekillendiriliyor zihinler. Tüm bu kontrol algoritmaları, gerçeğin ne olduğu sorusunu çözülemez bir bulmacaya dönüştürüyor. İnsanlar aynı anda birbirine tamamen zıt, hiçbir mantıksal dayanağı olmayan iki habere birden inanabiliyorlar günümüzde. İnandırıldıkları siyasi bir yalanı ölümüne savunurken, o yalanın bariz çelişkilerini hiç rahatsızlık duymadan görmezden gelebiliyorlar. Tıpkı çifte düşünün işleyişi gibi. Dil, dijital platformların hızına kurban edilerek daralıyor, kullanılan kelimelerin içleri boşaltılıyor. Çatışmayı barış operasyonu gibi sunan, ekonomik çöküşü bir bolluk masalıyla paketleyen çağdaş politik söylemler, o zihinsel tahribatı kalabalıkların zihninde yeniden üretiyor. Anlatıyı başa saralım şimdi. O soğuk Nisan gününe, çürük lahana kokan loş apartman boşluğuna dönelim. Winston Smith, tele ekranın kör noktasında, o dar girintide sessizce oturuyor, elinde tuttuğu sararmış defter ve kalemiyle sadece beyaz bir sayfaya birkaç kelime yazmıyor aslında. Dünyanın en büyük, en tehlikeli eylemini gerçekleştiriyor. Hatırlamak ve yazmak. O deftere kahrolsun büyük birader cümlesini yazdığı an sadece kendi trajik sonunu hazırlamıyor. Totaliter karanlığa karşı insanın hatırlama direnişini, hafızanın isyanını, gerçeği kaydetme inadını başlatıyor. Zihnin içindeki o küçük korunaksız alanda yakılan bir kıvılcım bu. Belki de asıl sormamız gereken şudur. Kendi cebimizde taşıdığımız ekranlara bakarken Winston'ın düştüğü zihinsel hapse kendi rızamızla girmediğimizden nasıl bu kadar emin olabiliyoruz? Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.